Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün kanser hastası Burak'ın yaşanmış gerçek hikayesini dinleyeceksiniz. Bu muhteşem hikayeyi sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Allah hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz ve beni desteklemek isterseniz abone olabilir, videoyu beğenerek, yorum yaparak gelişmemiz için yardımcı olabilirsiniz. Bu hikayeyi sonuna kadar dinlemelisiniz. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Burak henüz 11 yaşındaydı. Evin tek oğluydu, çevresindeki dünyayı algılayış biçimi, yaşıtlarından oldukça farklıydı. Etrafındaki insanlara duyduğu sevgi ve her anı dolu dolu yaşaması, onun hem evde hem de okulda ne kadar sevilen bir çocuk olduğunu gösteriyordu. Her sabah neşeyle uyanır, yataktan sevinçle fırlayarak annesine "Günaydın anne" derdi. Annesi kahvaltı hazırlarken Burak onunla birlikte yiyecekleri tadar, bu anlar onun için günün en mutlu dakikaları olurdu. Burak'ın gülüşü, evin her köşesine neşe katardı. Annesi ve babası birbirlerine gülümseyerek, bu küçük mucizenin her geçen gün nasıl güzelliklerle büyüdüğünü izlerdi. Burak okulda da çok başarılıydı. Derslerine olan ilgisi ve gayreti sayesinde öğretmenlerinin güvenini kazanmış, arkadaşlarıyla da oldukça iyi ilişkiler kurmuştu. Her zaman olumlu ve pozitif bir çocuktu. Onun adı yalnızca ders başarısıyla değil, aynı zamanda arkadaşlarına karşı olan nazik ve yardımsever tutumuyla da anılırdı. Sınıfın en parlak öğrencilerinden biri olmasına rağmen hiçbir zaman kibirli davranmaz, mütevazı yapısını korurdu. Matematik problemlerinden fizik deneylerine, edebiyat derslerinden en zor konulara kadar, arkadaşlarının anlamadığı noktaları sabırla açıklar, zorlandıkları konularda onlara destek olurdu. Bazı arkadaşları Burak'a o kadar alışmıştı ki, etkinlikleri, dönem ödevlerini birlikte yapmak için onun yanlarında olmasını isterlerdi. Burak bir lider gibi değil, sadece yardım etmek isteyen bir arkadaş olarak onların yanındaydı. Diğer çocuklar için hem örnek hem de bir güven kaynağıydı. Bir gün okulun bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken top, okulun dışındaki yola kaçtı. Burak, topu almak için yola koştu. Fakat bir anda yorulduğunu hissedip, olduğu yere dizlerinin üstüne çöktü. Durumu fark eden bakkal amca, hemen Burak'a doğru koştu. Çünkü Burak, yolun ortasındaydı ve arabalar geçebilirdi. Bakkal amca hemen vakit kaybetmeden topu alıp, Burak'a getirirken Burak'a gülümseyerek "Canın çok yandı mı?" dedi. Burak da ona dönüp, "Bir anda bacaklarımın hareket etmediğini hissettim" dedi. Burak neden bu halde olduğunu anlayamadığı halde, bakkal amcasına pozitif bir şekilde yaklaşıyor, bir sorun olmadığını söylüyordu. Bakkal amcası da "Burak'a dikkat et oğlum, dikkatli oyna" dedi. Burak gülümseyerek "Tamam bakkal amca" dedi ve arkadaşlarının yanına döndü. Okulda, Burak'ın etrafındaki çocuklar onun ne kadar nazik biri olduğunu sık sık dile getirirdi. Burak, başkalarının hayatını güzelleştirmeyi seven bir çocuktu. Ancak bununla birlikte, dünyadaki güzel şeylere olan ilgisi ve duyarlılığı, onun derin düşüncelerle yoğrulmuş bir kişiliğe sahip olmasını sağlıyordu. Yine bir gün, okuldayken sınıf öğretmeni Zeynep Hanım, Burak'ın dalgın yüz ifadesini fark etti, yanına gidip "Burak bir şey mi oldu?" diye sorarken Burak'ın ten renginin solgun olduğunu gördü. "İyi misin?"
diye sordu öğretmeni. Anneni çağırmamı, ister misin diyerek devam etti. Burak yine güler yüzüyle Zeynep öğretmene iyi olduğunu, eve gitmek istemediğini söyledi. Burak'ın yaşındaki çocuklar bu soruyu aldıklarında bayılarak kabul ederlerdi. Fakat Burak, tam aksine dersi dinlemek ve öğrenmek istiyordu. Günler akıyor, haftalar geçiyordu. Fakat hayat her zaman beklediğimiz gibi ilerlemezdi. Bir sabah Burak, her gün yaptığı gibi okula gitmek için hazırlanıyordu. Ama o sabah her şey farklıydı. Baş dönmesi ve bitkinlik hissediyordu. Bu belirtiler başlangıçta yalnızca yorgunluk ya da grip olarak yorumlandı. Ancak şikayetleri bir hafta boyunca geçmeyince, ailesi artık erteleyemeyeceklerini anladı ve Burak'ı doktora götürdü. Her ne kadar ailesi bunun basit bir enfeksiyon olduğunu düşünse de, yapılan testler sonrası aldıkları haberle dünyaları başlarına yıkıldı. Burak'a kan kanseri teşhisi konulmuştu. Ailesi, o an kendilerini büyük bir boşluğun içinde hissetti. Sanki hayatın anlamı bir anda silinmişti. Oğulları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdılar. Ama bu yaşta, küçücük bir çocuğun böyle zorlu bir hastalıkla karşı karşıya kalması, tarifsiz bir acıydı. Ne yapacaklarını bilemediler. Doktorlar, hastalığın evrelerini anlattıkça her şey yavaş yavaş karanlığa gömülüyordu. Fakat Burak, bir an bile korku ya da üzüntü göstermedi. Her zamanki gibi sabırlı, güçlü ve dimdikti. O, bu zorluğu sabırla ve inançla aşacağına tüm kalbiyle inanıyordu. Ailesi, her sabah hastaneye gelmeye devam etti. Annesi, ne kadar duygularını saklamaya çalışsa da, Burak'ın yanına geldiğinde gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu. Ama Burak, her seferinde gülümseyerek, "Anne, endişelenme. Ben iyileşeceğim," diyerek onu sakinleştirmeye çalışıyor, annesine telkinlerde bulunuyordu. Bu sözler annesine bir güven veriyor, içini bir nebze olsun rahatlatıyordu. Babası da aynı şekilde, oğlu için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Gece gündüz demeden, hiç durmadan dua ediyordu. Ancak Burak, tüm bu çabaların ve duaların ötesinde bir duruş sergiliyordu. İçinde tarif edilemez bir huzur ve sarsılmaz bir sabır vardı. "İyileşmem gerek ama bu sadece sabırla olacak," diyordu. İçinde bir güç taşıyordu. Bu gücü yalnızca kendisi hissedebiliyordu. Ancak lösemi çok hızlı evre atlayan bir hastalıktı ve zamanla ilerlemeye başladı. Burak'ın bedeni hızla değişiyor, sağlık durumu kötüleşiyordu. Buna rağmen ruhu hala dimdikti. Günler geçtikçe, yatağa adeta yapışan bedeni daha da zayıflıyordu. Annesi, gözyaşlarını tutamayarak onu izliyor, babası ise bir köşede sessizce dua etmeye devam ediyordu. Burak, hastalığa teslim olmamıştı. Ancak bir şeyler eksikti. Her geçen gün gücü azalsa da neşesini kaybetmiyor, gözlerindeki o parlaklık hiç sönmüyordu. Zaman ilerledikçe, hastalığın son evresine ulaşıldı. Burak'ın gözleri, sanki bambaşka bir şekilde parlıyordu. Bir gün, odasında farklı bir huzur hakimdi. Ailesi, bu sessizliği fark etmiş, endişeyle birbirlerine bakıyordu. Çünkü Burak, her geçen gün daha da güçsüzleşiyordu. Ancak o gece, her şey değişti. Kapı yavaşça aralandı. İçeri biri girdi. Burak başını çevirdiğinde odada parlak bir ışık belirdi. Ailesi bu ışığı göremedi ama Burak, o ışığın içinde derin bir huzur hissetti. Gözleri parladı ve güçsüz bedenini zorlayarak yavaşça doğruldu. Etrafındaki herkes,
ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Burak bir anda odanın ortasında dimdik durdu. Gözleriyle bir noktaya baktı ve yavaşça birini işaret ederek, "Hoş geldiniz efendim," dedi. Odaya giren kişinin kim olduğunu kimse göremedi. Ancak Burak, gözlerindeki güvenle, "Hayal ettiğimden çok daha güzelsiniz," diyerek gülümsedi. Herkes şaşkınlık içinde birbirine bakarken, Burak gözlerini o kişiden ayırmadan elini uzattı ve ona "Hoş geldiniz," dedi. O anda her şey sessizliğe büründü. O kişi Burak'a doğru döndü ve yumuşak bir sesle, "Seni çok özledik. Hadi daha fazla bekletme," dedi. Burak, derin bir huzurla başını sallayıp gülümsedi. Ardından yavaşça başını ailesine çevirdi ve şöyle dedi: "Biliyor musunuz? Biraz önce Peygamberimiz ziyaretime geldi. Bana dedi ki, seni çok özledik. Hadi daha fazla bekletme." Ailesi dona kalmıştı. Göz göze geldiklerinde, herkes o anın ne kadar özel ve anlamlı olduğunu hissetti. Bu, yalnızca küçük bir çocuk için değil, tüm insanlık için kutsal bir andı. Burak, gözlerini kapatırken kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Son nefesini verirken yüzündeki huzur, odadaki herkesin yüreğini derin bir hüzne boğdu. Annesi, oğlunun cansız bedenine sarılarak hıçkırıklar eşliğinde, "Burak'ım, beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek ağlamaya başladı. Babası, gözyaşlarını içinde tutmaya çalışarak duvara yaslanmış, başını eğmişti. Ama Burak'ın yüzündeki o huzurlu gülümseme, yüreklerine bir nebze de olsa teselli veriyordu. Sanki Burak, gittiği yere sevinçle yol alıyordu. Odaya gelen diğer aile yakınları da bu sahneyi görünce dayanamadı. Gözyaşları sel oldu. Burak'ın amcası, annesinin yanına sokulup omzuna dokundu ve kısık bir sesle, "O gerçekten cennetlik bir çocuktu. Peygamberimizi gördüğünü söyledi. Ne büyük bir lütuf bu. Burak ne güzel bir sonla gitti," dedi. Bu sözler, odadaki herkesi bir an duraksattı. Bir çocuk, son anlarında Peygamberimizi görmüştü. Öyle müjdeli bir veda yaşamıştı ki, hüznün içinde bile tarifsiz bir huzur vardı. Hemşireler ve hastane personeli, Burak'ın odasına girdiklerinde oradaki yoğun duyguyu hemen hissettiler. Hemşirelerden biri gözleri dolu dolu Burak'ın yüzüne bakarak, diğerlerine fısıldadı: "Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim." Yüzündeki o huzur, gerçekten birini görmüş ve onunla gitmeye razı olmuş gibi. Doktorlar bile şaşkındı. Genellikle bu kadar ağır hasta çocuklar, son nefeslerini derin bir acıyla verir. Ancak Burak'ın ifadesi aydınlık ve sakindi. Kimse bu duruma tam anlam veremedi. Ama herkes aynı düşüncedeydi. Burak gerçekten özel bir çocuktu. Vefat haberini duyan köydeki ve mahalledeki herkes büyük bir hüzne boğuldu. Haber, kısa sürede dört bir yana yayıldı. Burak'ı tanıyan herkes, onun ne kadar iyi bir çocuk olduğunu ve hastalığına rağmen nasıl bir metanetle mücadele ettiğini konuşuyordu. Cenaze hazırlıkları başladığında, evlerinin önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yaşlısı genci, kadını erkeği, çocuğu herkes oradaydı. Mahalledeki küçük çocuklar bile Burak'ı kaybetmenin verdiği acıyı yüreklerinde hissediyorlardı. Burak'ın tabutu evlerinin önüne getirildiğinde, annesi tabutun başına oturdu. Gözyaşlarını tutamadan konuşmaya başladı. "Benim oğlum, daha küçücüktün ama koca bir yürek taşıyordun, hastalığında bile tek kelime şikayet etmedin. Hepimize sabırla örnek oldun. Sen şimdi cennettesin, değil mi oğlum? Peygamberimizin yanına gittin."
Bu sözler, orada bulunan herkesin gözlerini doldurdu. Sessizce birbirlerine bakıyor, içlerinde derin bir duyguyla konuşuyorlardı. Ne şanslı bir çocuk. Peygamberimizi görmek herkese nasip olmaz. Meğer Burak ne kadar özelmiş. Allah onu yanına aldı. Peygamber Efendimiz onunla konuşmuşsa, demek ki çok sevilen bir kuldu. Yaşlı bir adam gözlerini silerek, "Şimdi cennette oyun oynuyor olmalı. Kim bilir, belki de Peygamberimiz ona cennetin en güzel yerlerini gösteriyordur," dedi. Burak'ın öğretmenleri de cenazeye gelmişti. Öğretmeni gözyaşları içinde konuştu. "O benim en iyi öğrencimdi. Ama sadece dersleriyle değil, insanlığıyla, sevgisiyle, iyiliğiyle de en iyisiydi. Hiçbir zaman bencil olmadı. Her zaman arkadaşlarına yardım etti. Şimdi o, en güzel yerde." Cenaze namazı kılındığında, caminin avlusu insanlarla dolup taşmıştı. Burak'ın küçük bedeni ama büyük ruhu, herkesin kalbinde derin bir iz bırakmıştı. İmam, cenaze namazını kıldırırken cemaatten hıçkırık sesleri yükseliyordu. İnsanlar onun için dua ederken gözyaşlarını tutamıyorlardı. Cenaze namazı bittikten sonra, Burak'ın tabutu mezarlığa doğru taşındı. Herkesin dilinde aynı cümle vardı: "Ne şanslı çocuktu." Peygamber Efendimiz bile onu karşılamaya geldi. Tabut mezara indirildiğinde, Burak'ın babası ve amcaları elleriyle toprağa atarken, annesi dizlerinin üzerine çöktü. Sessizce dua etti. Kalabalığın içinde derin bir sessizlik hakimdi. İnsanlar dualar ederken Burak'ın o son sözleri akıllarına geldi. "Biliyor musunuz? Peygamberimiz ziyaretime geldi. Bana dedi ki, seni çok özledik. Hadi daha fazla bekletme." Bu sözler, herkesin içinde derin bir yankı uyandırdı. Bir çocuk ölüme bu kadar huzurlu gidebilir miydi? Bir çocuk, son anında bu kadar mutlu olabilir miydi? Burak, adeta bir mucizeyle bu dünyaya gelmişti. Bu yüzden, derin acının içinde bile insanlar ona gıpta ediyordu. Burak'ın mezarı kapatıldıktan sonra, kalabalık dua etmeye devam etti. Birçok kişi gözyaşlarıyla mezarın başında uzun süre bekledi. Küçük çocuklar bile Burak abilerini kaybettikleri için hüzünlüydü. Ama herkesin kalbinde aynı inanç vardı. Burak gerçekten de cennetlikti. Cenazeden sonra insanlar yavaş yavaş evlerine dönmeye başladığında, yaşlı bir adam sessizce mırıldandı: "Bu dünyada bazı insanlar vardır. Sadece bir ışık gibi parlarlar ve sonra giderler. Ama arkalarında öyle bir iz bırakırlar ki, o iz asla silinmez." Burak da onlardan biriydi. Bu sözleri duyan herkes başını salladı. Evet, Burak artık aralarında değildi. Ama onun sevgisi, hatırası ve mucizevi vedası asla unutulmayacaktı. Allah hepimize acısız ölümler nasip etsin. Unutmayın, bir zorluğa katlanmak, sabırlı olmak hem maneviyatımızı güçlendirir, hem de güçlü ve olgun kimselerden olmamıza vesile olur. Allah hepimize cennetlik kimselerden olmayı nasip etsin. Peygamberimize komşu eylesin inşallah. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.